Biz bu konuda meşhurmuşuz turistler arasında. Onu da geçenlerde duymuştum, şaşırmıştım. Güzel olabilir aslında. İnsan karanlıkta, sessizlikte falan daha iyi uyuyor ya. Ondan olabilir. Buranın popüler seçeneklerinden bir tanesiymiş bu. Çok keyifli manzaraların, kanalların tadını çıkartıyoruz. Ben de ayağıma göre ayakkabı buldum. O zaman ben kaçtım. Herkese selam. Merhaba. Hatta hello. Hoy. Çünkü biz 2 yıl aradan sonra tekrar Amsterdam'a geldik. Evet. Burada yapacak çok farklı şeyler var. Yiyecek çok farklı şeyler var. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Hadi başlayalım. Bisikletlilere dikkat et ha. Burada aşırı bisiklet terörü var. Adamlar çok ciddi bu konuda. Videomuza Merkez Tren İstasyonu'nun oradan başladık. Şimdi böyle sokakları turlayarak devam ediyoruz. Otelimize yerleştik bu arada. Ayşen çok güzel bir otel bulmuş bu sefer. Galiba Amsterdam'daki en geniş oda bu olabilir. Yani onu istiyorsanız bu otele mutlaka göz atın. Bir de kahve makinesi var biliyorsunuz. Önemli şartlarımızdan bir tanesidir. Banyosu falan da güzel. Küçük bir mutfağı da var. Tatlı yani. Beğendik biz şimdilik. Yalnız merdivenleri acayip dik. Yani bayağı insan kendini roller coaster'da hissediyor inerken. Yürüye yürüye geldik Amsterdam'ın en ikonik meydanı olan Dam Meydanı'na. Buranın tarihi 13. yüzyıla kadar uzanıyor. Aslında bir baraj yapılmış buraya. Dam da zaten bir baraj demek. Zamanla burası şehrin ticari ve sosyal yaşamının merkezi haline gelmiş. Meydanda Kraliyet Sarayı, kilise, ulusal anıt, müzeler, alışveriş merkezi gibi birçok önemli mekan var. Her yol buradan geçiyor. O yüzden geldiğinizde zaten siz de buraya bir uğrarsınız. Sokak lezzeti deyince de Amsterdam'da bir sürü seçenek var ama en önemlisi patates kızartması. Bu böyle ikonik bir yiyecek burada. Üzerinde farklı farklı soslar, peynirler ve böyle kalın kalın kesilmiş, taze de kızartılmış patates. Bazen sıra beklemeniz bile gerekebiliyor bu patatesçilerde. Bir sürü seçenek var. Ünlülerden bir tanesi burası. Biz de buradan aldık. Yaklaşık 3,5 euro bu patates. Üstüne eklediğiniz sos kadar fiyatı artıyor. Ne kadar çok sos, o kadar çok para. Mükemmel bir atıştırmalık. Dışı çıtır, içi yumuşak. Peyniri de çok lezzetli. Bir de böyle klasik mayonezli aldım ben. Cenk biraz çalışanlarla muhabbet ederken tavsiye aldı. Orada da zaten en iyi sosun cheddar olduğunu söylemişti arkadaş. O yüzden biz de böyle doğru bir tercih yapmışız gibi hissediyoruz. Ben çok beğendim. Yürüyerek şimdi biraz daha gezmeye devam edeceğiz. Bir önceki Amsterdam seyahatimizde vaktimiz olmadığı için gelemediğimiz Rijks Müzesi'ni gezdik. En baştan hatırlatmak lazım. Buraya gelmek istiyorsanız mutlaka zaman aralıklı bir rezervasyon yapmanız lazım ve bunu en az gelmeden bir hafta önce yapın. Rijks Müzesi aslında 1700'lerin sonunda Lahey'de kurulmuş bir müze. Daha sonra 1800'lerin başında Amsterdam'a taşımışlar. Şu an içinde bulunduğumuz bina ise 1885 yılında tamamlanmış. Ünlü Hollandalı ressamların eserleri var. Aynı zamanda dönem eşyaları ve farklı koleksiyonlar da göreceksiniz iç içe sergilenen. Tabii ki müzenin en ünlü sanatçıları Rembrandt, Van Gogh ve Vermeer. Onların da çok güzel tablolarını görme şansınız olacak buraya geldiğinizde. Rembrandt'ın ünlü tablosu Night Watch, yani gece bekçileri de burada sergileniyor. Bizim ilgimizi çeken bir detay, şu anda restorasyonda olmasına rağmen burayı ziyaret eden insanların mutlaka görmesi için restorasyon halindeyken bile sergilemeyi başarmış olmaları. Oldukça keyifli bir müzeydi. Biz yaklaşık 2 saat vakit geçirdik içeride. Yavaş yavaş dolaştık. Size de tavsiye ederiz. Bu arada müzenin giriş ücreti 25 euro. Ama bu I Amsterdam şehir kartından aldıysanız burası da bu karta dahil. 24, 48, 72, 96 diye farklı saat seçenekleri var bu kartın. Ona göre de fiyatı değişiyor tabii ki. Kapsamını çok beğendik. Birçok farklı müzede geçerli. Onun dışında toplu taşımada da geçerli. Kanal turları yapabiliyorsunuz. Bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Daha da bir sürü de aktivitesi var. Açıklamaya zaten linkini bırakacağız. İncelersiniz. Kartı da isterseniz mobil uygulamasını indirip alabiliyorsunuz. İsterseniz
isterseniz bizim yaptığımız gibi merkez tren istasyonuna vardığınızda oradaki turizm ofisinden, iAmsterdam Store'dan da alabilirsiniz. Biz de desteği için Amsterdam Turizm Ofisi'ne teşekkür ederiz. Müzenin bir de çok güzel bir bahçesi var. Hemen çıkışında burayı mutlaka görün. Geçen seferki Amsterdam videomuzda burayı göstermiştik. O videoyu da şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. Amsterdam'da birçok dünya mutfağına ait lezzetleri bulmak mümkün. O yüzden biz de bugün İspanyol mutfağını denedik. Özlemişiz çünkü. Mamas and Tapas adında bir yerde yemek yedik. Burası çok popüler. O yüzden gelmeden mutlaka rezervasyon yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Yediğimiz her şey de gayet lezzetliydi. Özellikle de kroketleri İspanya dediklerimizden daha iyi bulduk. Sadece cheesecake ile ilgili yorumum, İstanbul'da yediklerimiz çok daha güzel ve lezzetli. Zaten biz bu konuda meşhurmuşuz turistler arasında. Onu da geçenlerde duymuştum. Şaşırmıştım. Bir gidip Baska cheesecake denememiz lazım sadece. Onun için de kanala abone olmayı unutmayın. Belki yakında gelir, belli mi olur. Yemekten sonra eğlenmek için iAmsterdam şehir kartına da dahil olan aktivitelerden bir tanesini yapmaya geldik. O da bir stand-up gösterisiydi. 3 farklı komedyen sahne aldı. İngilizceydi bu arada. Biz çok keyif aldık. Normalde yurt dışında yapılacak aktivitelerden biri değil ama böyle bir şeye denk geliyorsanız ve seviyorsanız stand-up gösterilerini deneyebilirsiniz bence. Sabah kahvaltımızı TED'de yaptık. Normalde çok dolu olan bir mekan, rezervasyon gerekiyordu. Bu sabah boştu, şanslıydık. Bir tatlı bir tuzlu söyleyelim dedik. Hafif bir kahvaltı olsun istedik. Triple Omega işte somonuyla, avokadosuyla, Hollandaise sosuyla, yumurtasıyla gayet güzeldi. İyi malzeme, iyi yemek. Arkasından söylediğimiz tatlı biraz ağırdı. Çikolata, marshmallow, pretzeller ve tarçın bir araya gelince böyle bomba gibi bir lezzet olmuş. Güzel olmasına güzel ama herkese göre olmayabilir. Kahvaltı için önerileceğimiz mekanlardan bir tanesi olmuş oldu TED'de. Değerlendirebilirsiniz. Türkçesi 9 sokak olan bu bölgedeyiz. Burası UNESCO'nun da Dünya Mirası listesinde olan böyle 17. yüzyıldan kalma kanal evleri, sanat galerileri, sevimli kafeleri, vintage dükkanları gibi böyle bir sürü güzel şey bulabileceğiniz bir alışveriş ve yaşam alanı aslında. Tam Amsterdam'ın sokaklarında salına salına gezmelik en güzel bölgesi. Dükkanlara biraz göz atacağız biz de. Dolaşalım bakalım neler var burada. Ya ne tatlı kartpostallar, çok güzel. Amsterdam temalı. Bölgenin adı bence 9.2 sokak olmalıydı. Burası da 0.2'lik bir sokak gibi. Arka sokaklar. Kaç bölüm oldu? Üf. Işığın Efendisi Hollandalı ünlü ressam Rembrandt abinin bir süre yaşadığı ev bugün Amsterdam'ın en ilginç müzelerinden bir tanesi. Rembrandt evi. Giriş ücreti 21,5 euro. Onu baştan söyleyelim. iAmsterdam kartınız varsa ücretsiz girebiliyorsunuz. Dolayısıyla kartın avantajı bir kez daha belli oldu. Çünkü küçük bir müze için bence pahalı. Klasik bir Amsterdam evi. İçerideki eşyaları Rembrandt iflas ettiği zaman ve evi boşaltırken satmak zorunda kalmış. Açık arttırmayla gitmiş bunlar zamanla ama Amsterdam Belediyesi burasını müze haline getirirken bu eşyaların izini sürmüş ve onların kopyalarını yaratmış birebir. İlginç detaylardan bir tanesi Rembrandt'ın uyuduğu dolabı görmemiz oldu. Evet, yanlış duymadınız, kendisi bir dolapta uyuyormuş. Hatta inanmazsanız yardımcısı ve eve gelen misafirleri de dolapta uyutuyormuş. Güzel olabilir aslında. İnsan karanlıkta, sessizlikte falan daha iyi uyuyor ya, ondan olabilir. Dolap yataklar geri getirilsin. Yatakçılara buradan sesleniyoruz sevgiler.
İlginç olan kısımlardan bir tanesi böyle küçük bir atölye gibi bir yerde Rembrandt'ın boyalarını üretme sürecini anlatmalarıydı. İşte orada çeşitli pigmentleri nasıl elde ettiği, bunları nasıl daha sonra yağla karıştırıp boya haline getirdiği falan. İnsan şeyi düşünüyor yani. Orta çağda ressam olmak çok uğraştırıyor. Yani şöyle güzel bir kırtasiyeden bir set alamıyorsunuz. Her şeyi kendiniz yapmanız lazım falan. Bir de o dönem bilmiyorlarmış. Bazı boyalar zehirliymiş. O yüzden bazı ressamlar genç yaşlarında ölmüşler maalesef. Öğrencilerini yetiştirdiği atölyeyi de korumuşlar. Ayşen de burada küçük bir ders aldı. Umarım kendisi de bir şaheser yaratacak yakında Rembrandt'tan öğrendikleriyle. Müzenin beğendiğimiz kısımlarından bir tanesi ise mağazası oldu. Klasik müze mağazalarından değildi. Mesela kendi boyalarınızı yapmanız için pigmentler ve yağlar satılıyor. Bayağı evinizdeki malzemelerle Rembrandt olabilirsiniz isterseniz. Zaten sadece bütün eksiğiniz boyaydı değil mi? Neyse. Biz genel olarak beğendik. Keyifli bir müzeydi. Tavsiye ederiz. Yorumlarda diyorsunuz ki videolarda çok yiyorsunuz. Videolar dışında bu kadar yemiyoruz. O yüzden kilo almıyoruz. Yani ben alıyorum da Ayşen pek almıyor diyelim. Ben de vermeye çalışıyorum. Neyse konumuz bu değil. Yine bir şeyler tatmak için bir yere gidiyoruz. Hop diye Dam Meydanı'na çıktık. Damdan düşer gibi oldu biraz. Nasıl şaka? İnanılmaz. Hollanda usulü pankek yemek için buraların en meşhur pankekçilerinden biri The Pancake Bakery'ye geldik. Burası hem yerel halkın hem de turistlerin pankek yemek için akın ettiği bir yermiş. Önünde de sıra beklemeniz gerekebilir yoğun zamanlarında. Biz şanslıydık, hiçbir sıramız yoktu. Önden rezervasyon da yaptırabilirsiniz, galiba rezervasyon alıyorlar. Bir tuzlu bir tatlı seçenek söyledik. Allah, tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Kokusu ve görüntüsü bayağı güzel çünkü. Cheddarlı, salamlı ve soğanlı bir şey söyledik tuzlu olarak. Ama bu tuzsuz. Yani biraz tuz dökmek istedim buna. Şöyle bir farkı var. Hamuru çok ince. Böyle akıtma derler ya, ona benziyor biraz. Onu anımsattı bana. Üstünde de bol bol malzemesi var. Gayet güzel, çıtır çıtır. Tuzlayınca daha iyi oldu. Tatlı olarak da muhteşem bir versiyon söyledik. Elma, tarçınlı dondurma. Bir de ne vardı? Akçaağaç şurubu vardı bir de. Buranın popüler seçeneklerinden bir tanesiymiş bu. Elma tarçın kombinasyonunu seviyorsanız bunu da seversiniz. Çok güzel. Ama herkes sevmiyor biliyorum. Ama onun dışında da bir sürü farklı tatlı seçeneği de vardı. Çikolatalı, nutellalı falan. Kuzeyin Venedik'i Amsterdam'da da kanal turu yapmazsak ayıp olurdu. Biz de yaptık ve çok keyifli. Birçok farklı bot turu var bu arada. Şehrin her yerinden binebiliyorsunuz. Ağırlıklı olarak Merkez Tren İstasyonu civarından başlıyorlar. Farklı yerlerden başlayanlar da var. 19,5 euro şu an bu bindiğimiz bot turunun fiyatı. 1 saatlik bir tur. Yine Amsterdam şehir kartına dahillerden bir tanesiydi. Bunların böyle üstü kapalı olan versiyonları da var. O yüzden de yıl boyunca bu turlar mutlaka yapılıyor. Yazın değil sadece. Biz böyle havada güzel olduğu için açık olanı tercih ettik. Cenk'in özel tercihi. Aynı zamanda burada böyle içki servisi de yapıyorlardı. Birer içecek aldık. Çok keyifli. Manzaraların, kanalların tadını çıkartıyoruz. Kanalları gezmek için bir başka alternatif ise kendi kullanacağınız botları kiralamak. Ama benim kafamı karıştıran şey şu. Hadi bir şekilde kullanmayı çözdünüz. Ne nereye gidiyor, hangi kanal nereye çıkıyor, başladığınız noktaya nasıl döneceksiniz? Labirent gibi burası ya. Bence zor iş. Yordan Mahallesi'nde kurulan Northern Market. Cumartesi günleri sabahtan kuruluyor, akşam 4'e kadar falan bir pazar. İçerisinde sokak yemekleri satanlar, peynirciler, zeytinciler, kebapçılar, kıyafet satanlar, ikinci elciler, yenilikçiler, balıklar vesaire her şey var. Ve Amsterdam halkının nasıl alışveriş yaptığını gözlemlemek için güzel bir yer. Biz de kendimize göre de bir şeyler bulduk bu arada. 2 tane böyle antika çerçeve aldık. Gayet tatlılar. Aynı zamanda Cenk bana böyle bir hediye aldı.
Pazarda kokusu çok güzel olan şeyler vardı. Sokak lezzetlerini test etmek istiyorsanız burası doğru bir lokasyon olabilir onun için. Biz bir sürü peynir tadımı yaptık. Enteresan bir manzara da şuydu. Ankara havası eşliğinde gözleme ve kebap yiyen Hollanda halkı, Amsterdam halkı. Burada Türk satıcılar da vardı. Keyifli bir ortam. Cumartesi günü bu taraflardaysanız bence bir uğrayın. Şimdi bu Yordan Mahallesi aslında eskiden göçmenlerin oturduğu, daha işçi sınıfının oturduğu bir mahalleymiş. Ama sonra ne olmuş? Genelde böyle mahallelerin başına hep bu geliyor. Sanatçılar, müzisyenler, zanaatkarlar bu bölgeye yerleşmişler. Şu anda Amsterdam'ın en hip, en trend bölgelerinden bir tanesi haline gelmiş. Bir sürü butikler, mağazalar, sevimli dükkanlar. Yine gezmesi, yürümesi, keşfetmesi keyifli bir mahalle. Hollanda'nın da peynirleri meşhur olduğu için zaten Amsterdam'da da birçok farklı peynir dükkanı göreceksiniz. Çoğunda tadım yapabiliyorsunuz ama en iyi tadım yapabildiklerinizden bir tanesi Amsterdam Cheese Museum. Çok farklı seçenekler var. Çok sevecen bir yaklaşımları var. Alt katında da böyle müze gibi bir kısmı var. Oraya girmedik ama ilginizi çekerse bakabilirsiniz. Deneyip beğendiğimiz bir tane trüflü keçi peyniri aldık. Şimdi devam ediyoruz. Yine sokak lezzetlerinden önemli bir tanesi bu stroopwafel'lar. Biz de önümüze çıkan bir yerden aldık böyle fıstıklı, çikolatalı, sıcak sıcak yapıldı. Umarım güzeldir. 6,5 euro falan bu. Hiç fena değil. Bayılmadım ama güzel. Gofret tadında, karamelli gibi. Çikolatası da var, fıstığı da var. Şekerli ve sıcak. Karar sizin. Akşam yemeği için arkadaşlarımızla buluştuk ve Cafe Lötçe adındaki yere geldik. Burası ikonik bir yermiş. 1970'lerden beri hizmet veren bir kafe ve bütün olayları biftek üzerine. Biftekler gramajlarına göre farklı farklı servis ediliyor ve istediğiniz pişirme derecesinde alabiliyorsunuz. Güzel yağlı bir sosun içerisinde geliyor. Yanında da ekmek getiriyorlar ki ekmeğinizi bandıra bandıra yiyin diye. Gayet güzel, lezzetliydi. Biz medium rare söyledik. Yanında da normal ve tatlı patates kızartması söyledik. Yemekten sonra da birer tatlı söyledik farklı farklı. Onlar da ortalamaydı. Pas geçebilirsiniz. Çok gerek yok burada tatlı yemeye. Yeni günden günaydın. Bugün günübirlik bir gezi yapacağız. Zaandam'a gidiyoruz. Onun için tren istasyonuna geldik. Yaklaşık 7,60 euro gibi bir gidiş dönüş tren bileti fiyatı var. Biletleri istasyonlardaki makinelerden alabiliyorsunuz. Yaklaşık 15-20 dakika sürecek. Şimdi trenimizi bekliyoruz. Yolculuk tahmin ettiğimden de daha kısa sürdü. Çünkü biz merkez tren istasyonundan değil bir sonrakinden binmiştik ve 6 dakikada Zaandam'a vardık. Hemen arkamdaysa buranın en simge, en ikonik yapısını görüyorsunuz. Burası aslında bir otel. Fakat mimarisi böyle üst üste yığılmış Amsterdam evleri görüntüsüne ve renkleri çok tatlı. Lego ev falan diye de geçiyor. Tam çok fotojenik, Instagram'lık bir yer diyebiliriz. O Lego gibi görünen binadan aşağıya doğru nehir kenarında yürüdük. Burası zaten böyle bir alışveriş caddesi gibi. Her iki tarafında nehirin bir sürü mağaza, dükkan, çeşit çeşit alışveriş yapılabilecek yer var. Ya nehir ya kanal bir şey. Kanal olabilir ki. Daha muhtemel kanal olması.
Bizim de çok sevdiğimiz ünlü Fransız ressam Monet yaklaşık 5 ay boyunca Zaandam bölgesinde kalmış ve burada 25 tane eser resmetmiş. Kanalları, evleri ve burada bir atölyesi var. Şu arkamda gördüğünüz küçük yeşil yer. Burada bu bölgede yaptığı eserlerin reprodüksiyonları sergileniyormuş. 5 euro bir giriş ücreti var eğer görmek isterseniz. Zaandam bölgesindeki ilk müzemize girdik. Burası Açık Hava Müzesi'nin girişinin hemen yanında bulunuyor. İçeride bölgenin zengin endüstriyel tarihine dair çeşitli sergilenen eşyalar var. Burada neler üretilmiş falan biraz onları gösteriyorlar. Bölgeyi resmeden çeşitli tablolar, reprodüksiyonlar var ama bunlardan en ünlüsü Claude Monet'in orijinal bir tablosu. Burada yaşadığı zaman yapmış ve tam olarak da bulunduğumuz bölgeyi resmetmiş. Çok güzel görünüyor. Gezmesi en fazla yarım saat 40 dakikanızı alacak bir bölüm. Hemen yan tarafta ise bir bisküvi fabrikasının küçük bir simülasyonu var. Verkade isimli bir marka. Burada hem makinelerin nasıl çalıştığını, bisküvinin nasıl yapıldığını, çikolatanın nasıl eritilip kaplandığını falan değişik değişik şeyler koymuşlar. Güzel de kokuyor içerisi. Sanki gerçekten bisküvi üretiliyormuş gibi. Çocuklar için de interaktif oyunlar koymuşlar. Bu arada bisküvi canınız çekerse müzenin mağaza kısmında da satılıyor. Şimdi de Açık Hava Müzesi tarafına geçtik. Buraya giriş ücretsiz ama içerideki bazı bölümler ücretli. Şurada tahta ayakkabılar var. Oraya gidelim. Nasıl? Biraz büyük oldu ama seneye de giyerim. Tahta ayakkabı workshopu varmış. Ya bakalım nasıl bir şey. Çok rahatsız değil midir ya bunlar? Tahta. Bu ikonik tahta ayakkabılardan satın da alabiliyorsunuz. Bu bana olur mu? Denemek istiyorum ama denemek yasak mı acaba? Bu arada fiyatları da 70 euro. Yün çoraplarla giyerseniz ayağınızı acıtmayabilir diye düşünmüşler. Burada da yün çorap satıyorlar. Çapraz satış. Ben de ayağıma göre ayakkabı buldum. Nasıl oldu? Bu da sana göre. Senin boyuna ancak bu. İstersem ayakkabı olarak kullanabilirim. İstersem de böyle bot olarak kullanırım. Kanallarda gezerim. Hem de 2 tane var. Yanıma da arkadaşımı alırım. Oh! Şimdi nasıl kalkacağım ben buradan? Resmen ayak oldum biraz önce. Peynir yapıyorlarmış. Gel bakalım. Bin bir çeşit peynirin olduğu bir ortamdayız. Her yerde tadım yapılıyor ve biz Türkler olarak tadım ortamlarında hep bir numarayız. Her yer Türk'te. Organik green pesto. Bundan denemiştik. Biralı var. Gerçekten bira tadı var. Kimyonla. Hindistan cevizli nerede? Peyniri de böyle yapıyorlarmış ciddi. Burada bir peynir atölyesi gibi bir şey yapmışlar. Don Quixote ve yardımcısının ezeli düşmanı yel değirmenleri Hollanda'da özellikle bu bölgede hayatın en önemli parçalarından bir tanesiymiş. O yıllarda yani şu anda buranın canlandırıldığı yıllarda yani rüzgarın yarattığı hareket enerjisinden her türlü faydalanmışlar. Bazılarında peynir yapılırken bazılarında böyle ahşap işçiliği vesaire yapılıyormuş. Görüntü olarak da çok tatlılar bu arada. Hollanda değirmenlerinin böyle özel bir şeyi vardır değil mi? Estetik olarak hepimiz severiz yani. Rembrandt Müzesi'ndeyken bahsetmiştik dönemin ressamlarına kendi boyalarını, pigmentlerini kendileri üretmek zorundalarmış diye. O işin biraz endüstriyelleşmiş halini burada yapıyorlarmış. Bu değirmende boya pigmentleri üretiliyormuş. Hala eski üretilen pigmentlerden de böyle küçük örnekler var.
Bu arada burada ziyaret edebileceğiniz başka diğer değirmenleri de var. Mesela şu arkamızda bir tane var. Orada da ahşap işçiliği, işte marangozluk falan yapılıyor. Onu da görebilirsiniz. Ama tabii böyle gidip bütün hepsini tek tek görmek ciddi zaman alacaktır. Bunu da göz önünde bulundurun çünkü arazi o kadar küçük değil. Bu güzel evlerden bir tanesinde yaşadığınızı hayal edin. Sabah çıkmışsınız, kahveniz elinizde. Bir yaz vakti. Bahçeye adım atar atmaz sinekler sizi karşılıyor. O zaman bir kış vaktini düşünelim. Bahçeye çıkar çıkmaz bu sefer de buz gibi soğuk hava sizi karşılıyor. Üstelik çok nemli. Her zaman soğuk soğuk esiyor. İliklerinize kadar işliyor. 6 ay bahçede bile oturamazsınız. Kalan 6 ayda da eğer güneş giderse gene oturamazsınız. Sinekler demiştik. Burada yaşaması göründüğü kadar kolay değil. Ben yaşadım yıllarca, oradan biliyorum. Eski hayatımda ben bir Hollanda köylüsü müydüm acaba? Yani abarttı birazcık Cenk ama sinek var evet. Çünkü her yer su. Yolumuzun üstünde bir tane de saat müzesi vardı. Şimdi oraya geldik. Şanslıyız ki burası da Amsterdam kartımıza dahil. Geçmişten günümüze değişik değişik saatler, saatlerin çalışma mekanizmaları, çok pahalı saatler, güzel saatler ve saatler gördük. Buraya giriş normalde 15 euroymuş. O yüzden eğer kartınız yoksa o kadar da girmenize gerek olmayabilir. Ama varsa da hızlıca gezmek için girin yani. Şöyle bir bakın, değişik çünkü. Valla saatler nasıl geçti hiç anlamadım. Hollanda'nın geçmişine, kültürüne, endüstrisine dair bilgiler edinmek için çok keyifli, güzel bir müze yapmışlar. Açık hava müzesi olduğu için güzel havalarda gelmek gerekir diye düşünüyorum. Bir de zaten böyle suların üstünde bir yer, esiyor da. Eğer soğuksa hiç buraya gelmeyin. Şaka şaka. Yel değirmenlerini görmek çok keyifliydi. Otantik bir tecrübe. Buradaki evler çok güzel. Eski bir işte köyü canlandırmışlar. Yapılabilecek bir sürü farklı aktivite var. Güzeldi. Yarım gününüzü ayırmanız yeterli olur. Amsterdam'dan da çok yakın. Mutlaka gelin bence. Uzun zamandır gelmek istediğimiz bir müzeydi burası. Avrupa'nın çeşitli müzelerinde Van Gogh eserleri görmüştük ama Vincent van Gogh'un başından sonuna kadar hem hayatını hem sanat yolculuğunu göstermesi açısından burası çok iyi dizayn edilmiş bir müze. Tabii ki ünlü tablolarını da görme şansımız oldu. Buna da çok mutlu olduk. Bence gördüğüm en iyi tasarlanmış müzelerden bir tanesi. Gezerken gerçekten hikayeyi de tamamlıyorsunuz kafanızda. Bu arada Van Gogh'un hayatı boyunca esinlendiği ressamlar, hatta arkadaşı olan ve beraber resim yaptığı sanatçıların da tablolarını görebiliyorsunuz ki bunlar arasında çok ünlü isimler var. O kadar farklı bir ressam ki niye çok sevdiğimi aslında bir kez daha anladım. Hem renklerle oynamayı çok seviyor. Yani aynı rengin tonlarıyla yaptığı bir tabloda sadece fırça darbeleriyle neleri değiştirebildiğini görebiliyorsunuz. Ama aynı zamanda bazı tablolarında çılgın renkler kullanarak bambaşka bir şey ortaya çıkartıyor. Van Gogh'un hayat hikayesini takip ederek, okuyarak devam ettiğiniz zaman çok tatlı bir duygusal kapanışla karşılaşıyorsunuz. Bu badem çiçekleri tablosunu kendisiyle aynı ismi taşıyan yeğeni Vincent van Gogh doğduğu zaman çizmiş ve kardeşi Theo'ya göndermiş. Ve bir mektup yazmış Theo'ya gönderirken. Demiş ki bu benim bugüne kadar yaptığım en incelikli, en güzel tablo, ona armağan olsun. Yani biz çok beğendik, çok da etkilendik hikayesinden. O yüzden biz de kendi yeğenimiz için, yani Duru için bir tane bundan aldık. Umarım büyüdüğünde o da bir Van Gogh fanı olacak. Özetle çok güzel bir müzeydi. Bizim için duygusal da anlamı vardı. O yüzden çok hoşumuza gitti. 32,5 euroluk bilet fiyatı biraz korkutabilir ama yaşattığı deneyim açısından değer diyebiliriz. Bu arada mutlaka birkaç gün öncesinden almayı unutmayın biletlerinizi. Çabuk tükeniyor. Sınırlı sayıda ziyaretçi aldıkları için. Çıkışta da sizi dolu dolu bir müze mağazası bekliyor. Belki beğendiğiniz bir şeyler alabilirsiniz Van Gogh'un çizgilerini taşıyarak.
Van Gogh Müzesi'nin hemen ardından dibindeki Moka Müziği'ne geldik. Burası eski bir konak olan Villa Alsberg binasında küçük bir müze aslında. Sokak sanatı, dijital enstalasyonlar ve pop art gibi farklı disiplinleri bir araya getirmişler bu müzede. Ve Nisan 2016'dan beri açık. İçerideki en dikkat çekici sergilerden bir tanesi günümüzün gizemli sanatçısı Banksy'ye ait. Ama onun haricinde mesela asi çocuk Andy Warhol'un da güzel eserlerini gördük. Ben çok severim, Keith Haring'in eserleri var içeride. Hatta geçici olarak Moka Müziğim'le Robbie Williams'ın bir işbirliği olmuş. Şimdi onun da eserleri burada sergileniyor. İlginç şeyler yapmıştı kendisi. Keyifli bir müzeydi. Yaklaşık 45 dakika, belki 1 saat geçirirsiniz içeride. Yalnız şunu hatırlatmak lazım. Biraz küçük olan bu müze için pahalı bir bilet fiyatı var. Amsterdam kartınız varsa ücretsiz olarak gezebiliyorsunuz. Bu durumda değerlendirin deriz. Sonuçta diğer müzelerle hemen dip dibe olduğu için yoldan geçerken uğramakta sakınca yok. Şehirde bir sürü bisiklet kiralayabileceğiniz yer var. Ve eğer Amsterdam karttan aldıysanız 24 saat bisiklet kiralama hakkınız da var. Wonderpark'ı gezmek için en keyifli yollardan bir tanesi olabilir. Yollar çok düzgün, korkutucu trafik yok ve park da büyük, yemyeşil ve çok güzel. Acayip keyifli bir aktivite bence. Amsterdam'da yapılması gerekenlerden bir tanesi. O zaman ben kaçtım. Bye! İlk Amsterdam videomuzda da bahsetmiştik. Vondelpark. Kocaman bir şehir parkı burası. Dev bir yeşil alan. Amsterdamlıların vakit geçirmeyi çok sevdikleri bir yer. Spor yapıyorlar, koşuyorlar. İşte efendim Ayşe'nin yaptığı gibi bisiklete biniyorlar. Bazıları sadece oturup çimlerde keyif yapıyor, piknik yapıyor vesaire. Eğer hava güzelse siz de burayı bir ziyaret etmek isteyebilirsiniz. Şu temiz havayı içinize çekmek isteyebilirsiniz. Keyifli bir ortam. Yemekteyken kameranın şarjı bitti. O yüzden yorumlarımızı ancak otel odasında yapabiliyoruz. Bu akşam geleneksel Hollanda yemekleri yapan bir yere gittik. Keyifli bir ortamdı. Mekanın adı Anneler anlamına geliyor. O yüzden her yere böyle annelerin portrelerini koymuşlar. Menüde yazdığına göre bütün bu fotoğraflar mekana gelen misafirler tarafından getirilmiş. Kendi annelerini onurlandırmak için. Tabaklar ise ilk açıldığı zaman misafirlerin evlerinden getirdiği tabaklarmış. O yüzden her birisi birbirinden farklı. Böyle çok değişik gözüküyor. Yemek olarak Hollanda yemeklerini bir seferde tadına bakmak istediğimiz için karışık bir şey söyledik. 2 kişilik geliyor. İşte içerisinde 2 çeşit et yahnisi var. Ondan sonra çeşitli yancıları var. İşte bunları karıştırarak yiyorsunuz falan. Fena değildi. Yani kültürü öğrenmek için denenebilir ama bunu başka yerlerde de kullanmıştım. Gastronomik açıdan müthiş bir mucize beklemeyin. Genel olarak keyifli bir deneyimdi diyebiliriz. Yerel lezzetle denemek isterseniz gidilebilecek bir mekan. Yalnız önceden rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Küçük olduğu için de hızlı doluyor. O yüzden yer bulamayabilirsiniz. Kahvaltı yapmak için sadece yumurta üzerine yoğunlaşmış bir kahvaltıcıya geldik. Omelek adında. 2 farklı çeşit yumurta söyledik. Burada zaten her şey yumurta üzerine. Ben avokadolu bir şey seçtim. Cenk de Greek Wedding adındaki omletten söyledi. Birer de kahvemiz var. Rezervasyon almıyor burası. Geliyorsunuz. Zaten servis çok hızlı. Hızlıca da sıra geliyor. Biz de çok az bekleyip oturduk. Gayet de lezzetli yumurtalardı. O yüzden gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğimiz bir yer. Fıstık ezmeli sos aldım da bu defa çok değişik geldi. Dönüşe geçmeden önce bir şeyler atıştıralım istedik. Yine böyle dedik bir patates kızartmasıyla güzel bir veda yapabiliriz. Bir de yine Hollandalıların çok sevdiği şu atıştırmalık bitterballen mı öyle bir şey. Bunlardan aldık. Peynirli kızartılmış toplar. Çok lezzetli. Böyle
Böylelikle Amsterdam seyahatimizin de sonuna geldik. Umarız izlerken beğenmişsinizdir. İlk Amsterdam videomuzu da izlemeyi unutmayın eğer izlemediyseniz. Bu arada bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bir yorum da yazarsanız çok seviniriz. Bir de arkadaşlarınızla paylaşırsanız harika olur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Duduy.